Herkese merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Bugün yine 4 tane kitaptan bahsedeceğim size. Bu kitaplar aydınlanma konusunda. Aydınlanma konusu hepimizin son zamanlarda ilgisini çeken bir konu. İyi ki de çekiyor. İyi ki de bu konuyla ilgileniyoruz, filmler seyrediyoruz, kitaplar okuyoruz, birbirimize anlatıyoruz, bilincimizin biraz daha yükselmesini sağlıyoruz. Bir süre eğitime gidiyorsunuz biliyorum. Kiminiz yoga çalışıyor, kiminiz mandalaya gidiyor, kiminiz meditasyon yapıyor. Hepsi çok güzel gerçekten. Bana birkaç eski öğrencim söyledi böyle bir şey dediler ki hocam size eğitime gelirken çok güzeldi. O frekansta kalıyorduk, o bilinçte kalıyorduk, o farkındalıktaydık ve hayatın içinde de o şekilde yaşıyorduk. Buna ne deniyor? Aslında o hale girmek, o hırkayı giymek, o halde hep olmak diyoruz. Yani genelde yaşadığımız olaylara bir başka bilinçle bakmak, daha yüksek bir bilinçle baktığınızda o olay sizi içine çekemez. O duygu sizi ele geçiremez. Ve üçüncü boyuta çok da fazla kapılmazsınız. Buna kapılmamak için bu kitaplar çok faydalı. Yani sizi o farkındalık seviyesine taşıyacak ve orada tutacak. Hepsini birden okuyayım bitireyim gibi bir gayretine girmeyin. Zaman zaman ihtiyaç hissettiğinizde yani günde 5 sayfa 10 sayfa okuduğunuzda 15 sayfa işte kendi hızınıza göre sizi o bilinçte tutacak ve size çok büyük keyif verecek. Ben bunlara rastlamadan önce Kriyonları okumuştum, Ramtaları okumuştum. O ayarda bir kitap, yani akışla yazılmış bir kitap. Ne diyorlar? İşte yüksek bir varlık gelip bir bağlantı kuruyor ve kişi bir akış alıyor. Yazarın adı yok hiçbirinde. O varlığın adı Bartolomeo olarak söyleniyor. Aslında her zaman söylediğim gibi dışımızda bir şey yok. Tek bir şey var. Yani her şey o bire ait. Bir varlıkla bağlantı kurduğunu iddia eden kişi de aslında kendi içsel varlığıyla, daha üst bilinciyle bağlantı kurmakta ve oradan kendisine ne hatırlatıyor? Bire ait olduğu, aslında sadece bu bedenden oluşmadığı, ruhsal bir varlık olduğu, sonsuz bir varlık olduğu hatırlatılıyor. Bu kitaplardan birincisi, hepsi Bartolomeo tarafından yazdırılmış. Birincisi Rüyadan Uyanış kitabı. Ben basım sırasına göre dizdim ama tabii ki istediğiniz sıraya göre okuyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. İçinden bir parça bir şey size okumak istiyorum. Siz bu hayatı seçtiniz. Çünkü onun sizi Tanrı ile yeniden birleştirmek için gerekli deneyimleri içerdiğini bilmekteydiniz. Ve o boşa gitmeyecek. Siz Tanrı'yı kendi güzelim iradenizle bulabilirsiniz. Sizin ızdıraptan kaçmaya ihtiyacınız yoktur. Sadece sevince, güzelliğe ve harikaya doğru koşmanız yeter. Bu seçim size kalmıştır. Madem ki bu bir kutbiyetler gezegenidir, eğer Tanrı'yı ızdırap aracılığıyla bulabiliyorsanız, Tanrı'yı sevinç aracılığıyla bulmanın da bir yolu olmalıdır. Bu Rüyadan Uyanış kitabından yaptığım bir alıntı. Okuyunca seveceksiniz diye düşünüyorum. İkinci Bartolomeo kitabı %51 zararsızlık. Bunun da içinden yine bir bölüm aldım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İncelenmemiş bir benlik daima tehlikeye maruzdur. Çünkü o incelenmemiş taraflarınız beklenmedik anlarda ortaya çıkıverirler. Fakat varlığınızdaki o gizli bölmeleri anlar ve onlarla yüzleşirseniz ve onları hayatınızın başka yönlerini incelediğiniz şekilde incelerseniz, o zaman sürprizlerle karşılaşmazsınız. O zaman hayat artık tedirgin edici bir oldu bitti olmaktan çıkar. Hep diyoruz ya, bilinçaltımıza bakmamız lazım, bilinçaltımızdaki şeylerle yüzleşmemiz lazım, kendimizi fark etmemiz lazım. Tam da onları anlatan çok güzel bir cümle olduğu için bunu sizle paylaşmak istedim. Üçüncü kitap İllüzyonların Anımsanışı. Tabii bu 4 kitap da Akasha yayınlarından. Akasha yayınlarını çok seviyorum. Bu konularda çok fazla kitap yayınladılar gerçekten. Hepsi birçok insana ışık oldu. Teşekkür edelim onlara buradan. Bu kitaptan da bir parça ayırdım sizin için. İçinizde tamamen huzur içinde, canlı ve farkında bir tarafınız vardır. İçinizdeki o yeri bulun, özgürlük oradadır. Tekrar ve tekrar, yine tekrar arayın. Buraya geliş nedeniniz budur. Bu yolculuğun bütün amacı budur. Dediğim gibi bu cümleler bizi daha yüksek bir farkındalığa taşıyor.
Hatta oradaysak ve zaman zaman aşağıya düşüyorsak da bizi o aşağıdan yukarıya çıkartıyor ve frekansımızın yüksekte kalmasını sağlıyor. Yine illüzyonların anımsanışından bir parça. Siz sınırsızsınız. Siz milyon kere milyonlarca şeklinde tezahür eden saf, bilinçli farkındalıksınız. Ve siz kimliğinizi küçük formlarınızdan biriyle sınırlamayı bırakıp daha engin bir şeyin sizi etkilemesine izin verdiğinizde aydınlanma çiçeğini her zaman olduğu haliyle tam açılmış halde ve güzel kokusuyla fark edeceksiniz. Hayattan içiniz sıkılıyor çünkü her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. Fakat hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmeyişinizin nedeni ise her anın yeni oluşudur. Ve her zaman yeni olan bir şeyi nasıl bilebilirsiniz? Aydınlanmanın önündeki tek engel aydınlanmamış olduğunuz düşüncesidir. Gerçekten aydınlatıcı bir cümle. Son paylaşmak istediğim kitap gene Bartolomeo'nun Özgürlüğe Davet kitabı. Bunun da içinden birkaç parça okuyacağım. Siz bu gezegenin mutlak kaderi olan küresel barış, küresel sevgi ve uyum yönünde çalıştığınız zaman Tanrı'nın iradesini yerine getiriyorsunuz. Ödülünüz hissedeceğiniz ahenk ve genişleme olacak. Dünya için umut ettiğiniz, dua ettiğiniz şeyler sizin bizzat almaya başlayacağınız şeylerdir. Başkalarına nasıl verirseniz siz de öyle alırsınız. Bu bir yasadır. Ruhen gelişmiş insanların harika coşkusuyla kalbinizde bu gezegeni sevgi ve uyum içinde tuttukça bizzat bu vermekte olduğunuz şeyler haline geleceksiniz. Bu alıntılardan kitapların aşağı yukarı nasıl kitaplar olduğunu anladığınızı düşünüyorum. İhtiyacı olanlar, dediğim gibi ben güncel olaylara kendimi kaptırıyorum. Evet, farkındalık diye bir şey olduğunu biliyorum. Yüksek bilince çıkıyorum zaman zaman. Ama orada çok az kalabiliyorum. Bu dünyanın işleri yine beni ele geçiriyor diyenler için gerçekten harika 4 kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.